Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Elimde artmış böyle minik minik kalan yazın başında yazlık bir hırka projesi hazırlamıştım. Bu yarn art'ın style ipleriyle. Hemen şöyle size kuşağını da göstermek istiyorum. Hatırlayacaksınız, şöyle mavisi hakim bir kazaktı soft renklerle. Eğer hani anımsamayanlar varsa, görmeyen de varsa bu videonun altına bırakayım. Şimdi sonbahar için de örebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir kazak oldu. İpler tamamıyla aslında yazlık ipler, onu belirtmek isterim. %67 koton ve %33 viskoz, yani böyle floş karışım bir ip gibi düşünebilirsiniz. Asla sıcak tutmayan bir ip, tam yazlık ürünler, böyle parayolarda falan çalışabileceğiniz bir ip grubu, bunu belirtebilirim. Bu kadarcık ipim artmıştı, ben dedim bunları bir şey yapıp değerlendirir. Bu rengarenk de kullanırım. Çünkü çok tatlı renkler, enerjisi çok yüksek renkler. Minik minik hanım dilendi motifleri hazırlamaya başladım ve onları birbirine eklemeye devam ediyorum. Bu arada tabii ki hemencik videosunu da çekeyim dedim. Belki görüp beğenip benimle birlikte örmek isteyen dostlarım da olacaktır diye. Bu örmüş olduğum minik minik motiflerin her birisinin ölçüsü böyle 4,5-5 santim diyebilirim. 3 milim tığ ile örüyorum. Videoya kısa bir ara. Size katıl butonundan söz etmek istiyorum. 3 ayrı seçeneği mevcut. Şayet arzu ederseniz kendinize uygun olanı seçip bana destek olabilirsiniz. Şimdi bu minik minik hanım dilendi kareleriyle çok tatlı bir bluz oluşturacağız. Bunun için de 90 tane örüp örerken de eklemem gerekiyor. Yani 90 tane motifi biriktiremiyorum. Örüp ekliyorum, örüp ekliyorum. Şimdi ben 4 tane de nasıl bu örüp ekleme olayını ilerlettiğimi sizlere göstereceğim. Siz de kendinize, bedeninize uygun olarak adetlerini yükselterek videonun sonunda onu daha net bilgi olarak bırakırım size. Şu anda kendi bedenim için 90 motifle ilk olarak bedeni hazırlıyorum. Bu verdiğim motif sayısı sadece beden için. Daha sonra 5'er bir tarafta 10 tane de muhtemelen askılar için motifimizi öreriz. Yani 100 motifle, 100 minik motifle bu bluzu tamamlamış oluruz. Öyleyse motif örümü ve birleşimine geçelim. O zaman 4 parçalı eklemeyi göstereyim size. Parmağınıza gerekirse 2 kez dolayabilirsiniz. Çünkü bu kalite ip, yani yarn art'ın, tekrar demek istiyorum ki style'ı bir tık daha kaygan bir ip. Açılmasın istiyorsanız 2 kat daha garantili olacaktır. Tığım arasından geçiriyorum. İlmeğimi çıkartıp bir kere kilitledikten sonra yükseliyorum. Etrafında döndürüp ipi arkasından dolandırıyorum ve böylelikle ilk trabzanımı örüyorum. Yanına 2 tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Arada 2 zincirim var. Diğer üçlü grubu örüyorum. Yine arada 2 zincirim var. Bunu böyle 4 tane yapıp geliyorum. 4'e tamamladım grubu. Bu ipleri de arkadan birini böyle çekip diğerini de buradan çekerek kapatıyorum ortasını. Aynı renkle devam ettiğim için bir üst sıraya geçeceğim. Burada şimdi bir zincir çekiyorum. Yani 2 zincir çekip buraya kayma yöntemiyle gelmiyorum. Benim bu uzun süredir sık takip eden kişiler, hanımefendiler mutlaka farkındadır. Yukarı çıkışım şu şekilde. Buradaki ilk tığımın üstüne ilmeği aldım. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. Arkadaki ipi de tığımın üstüne yerleştirip aradan bir ilmek çıkartıyorum. Daha sonra tığımdaki bu 3 ilmeği birlikte örüyorum. Sonra bir ilmek çıkartıp aradan yükseliyorum. Etrafında döndürüp bir trabzan, ikili trabzan örüyorum. Ya bu tercih meselesidir. Zincirle yükselmektense elim bu şekilde alıştı. Uzun süredir bu şekilde çalışıyorum. Sizler nasıl arzu ederseniz. Şimdi şu ipi de tığımın üstüne alacağım.
geriye doğru çekip onunla birlikte öreceğim yanındaki ikinci trabzanımı. Şimdi üçüncü trabzanım için de onu alıyorum. Onunla birlikte örüyorum. Bu şekilde. Daha sonra tığın üstüne ipimi alıp bunu geri kalanını da arkada gizleyeceğim. Diğer köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir. Tekrardan 3 tane ikili trabzan. Diğer köşeye geçerken arada zincirim yok. Burada da çekmemiştim. Burada da yok. Geliyorum. Buraya da 3 ikili trabzan. Arada 2 zincir. Buraya kadar, şuraya kadar bu köşede de aynı işlemi yapıp geleyim. Yukarı çıktığımda buradaki ilk üçlüyü örmüştüm. Şimdi buranın diğer üçlüsünü de örüyorum. Sonra aradaki 2 zincirimi çekeceğim. Ve burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırma yöntemiyle gelip motifimi tamamlamış oldum, ilk motifimi. Şimdi diğer motifleri ise buna ekleye devam edeceğim. Ne yapıyorum hemen? Sıradaki rengimi alıp hemen yine biraz evvel başladığımız gibi sihirli halkanın içine çalışıyorum. İkinci sıraya kadar aynı şekilde biraz evvel gösterdiğimden örüp geleyim. Bu motifi şurada gördüğünüz gibi ikinci sırasına yükseldim, geldim, bir köşe ördüm, yanındaki köşeyi ördüm. Şimdi bu köşeyi de ördüm, artık bu kenarla bu motife birleşeceğim. Nasıl birleşiyorum? Köşeye geldim, buradaki üçlümü ördüm, bir zincir çektim, tığımdan çıktım. Şimdi bu motifimin bir köşesinden batıp bu ilmeğimi arasından geçiriyorum. Sonra bir zincir çekip tığın üstüne ip alıyorum. Bu köşeye gelip diğer üçlü grubumu da örüyorum. Tığımdan çıkıyorum. Burada zincir yok arada olduğum için. Buraya batıp ilmeğimi arasından geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum yine. Buradaki köşenin ikinci üçlü grubunu örerken de birleştirme işlemimi tamamlıyorum. Bir zincir battım, ilmeği çıkarttım, bir zincir de burada çektim, geldim buradaki ilk ördüğüm trabzanın tepesine batarak ipi kaydırarak şöyle kilitliyorum. Böylelikle bakınız eklemiş oldum iki motifi birbirine. Şimdi sıra 3 ve 4.'yü eklemekte. Üçüncü motifi eklerken de ilki eklerken iki kenar ekleyeceğim için şu köşeye kadar örmüştüm. Şimdi bir önceki köşeye kadar öreceğim. Burada fazladan örmüşüm bir grubu. Hemen tek zincire düşürüyorum. Ortayı da tığdan çıkıp bakın. Şimdi mavinin altına birleştireceğim. Mavinin köşesine batıyorum. Mavinin köşesine batıp ilmeğimi oradan çıkartıyorum. Daha sonra burada bir zincir çekiyorum. Köşenin içine gelip aslında burada da bir kenar birleştirecektik. Ben doğru örmüşüm. Biraz evvel boşuna söktüm ama hiç önemli değil. Buradan da devam edilir. Şöyle çıktım, aradan ördüm. Tekrar köşeye geldim. Bir üçlü grubumu örüyorum. Bir zincir çekip çıkıyorum. Köşeye batıp ilmeğimi çıkartıp bir zincir daha. Köşenin diğer üçlü grubu. Daha sonra buradaki boşluğa gelip son üçlü grubumu örüp üçüncü motifimi de eklemiş oldum. Sıra 4'te. 2 zincir, başladığım noktaya bat, aradan kaydır, geçir ve eklemiş olduk bunu da bakın.
Üçüncü motifi de şu şekilde örüp hazırladım. Burada bir zincirimi çektim. Bu defa bunun şu köşesinden eklemeye başlıyorum. Battım. İpim arasında geçirdim. Bir zincir çektim. Bu boşluğun içine bir üçlümü örüyorum. Üçlüyü örüp hemen ilmeğimi aradan geçiriyorum. Bir zincir çekip tekrardan bu köşeye geliyorum. Yine bir üçlü grubumu örüyorum ikili trabzanlardan. Bir zincir de çekip şöyle hemen önüme koyup göstermek istiyorum nereye batıp ilmeği çıkartacağım. Şurada görmüş olduğunuz çaprazındaki mavi motifin köşesine batıyorum. Oradan ilmeği geçirip yine bir zincirimi çekiyorum. Tığın üstüne ipimi alıp üç tane ikili trabzanımı örüyorum. Buradan geçirip yine ilmeğimi bir zincir çekiyorum. Köşenin diğer üçlü grubunu örüyorum. Bir zincirimi çektim. Köşeye geçirip bir zincir daha çekip buradaki ilk ördüğüm trabzanın tepesine batıp kaydırarak 4 motifi de böylelikle birbirine eklemiş oldum. Şöyle daha yakından da size göstereyim. Bu şekilde tamamlıyorum. Nasıl devam edeceğimizi anlatayım. Bu şekilde birleştirmeye devam edeceğim. Boyu 1, 2, 3, 4, 5 olacak. Tam açıldığında da bluzumun 18 tane motif olmuş olacak genişliğinde. Boy 5, genişlik 18, toplamda 90 motif yapıyor beden için. Ancak 17 tanesini birleştireceğiz bu şekilde. 5 5 5 yan yana 17 taneyi birleştirelim. 18. sırayı yaparken beraber devam edelim. Çünkü 18'i yaparken artık bedeni döndürüp birbirine ekleyerek devam ediyor olacağız. Bunu da belirtmek isterim. O zaman mantığı anladık. Bir de burada gördüğünüz gibi bu ne diye düşünebilirsiniz. Artan minicikleri bile kullandığım için yeşilin kalan minik topu bitti. Hemen üstüne fuşyayı geçtim, ördüm. Yani bedenin diğer taraflarında da buna rastlayabiliriz. Artan minik ipleri de değerlendireceğim. O zaman 85 tanesini birleştirip son 5 taneyi beraber birleştirmek üzere gidiyorum. Motifin iki kenarını karşılıklı birleştirip form vermeye başlıyorum. Buradaki bir tane motifimin başladım, köşeden yukarı çıktım. Diğer köşenin bir üçlü grubunu ördüm. Bir zincir çektim. Şimdi burada önümde fuşyanın köşesinden batıp içinden geçiriyorum. Daha sonra zincirimi çekip hemen köşenin içine geliyorum. Bir üçlü grubumu örüyorum. Daha sonra çıkıyorum. Şuradaki karşısındaki denk gelen boşluğun içinden ilmeğimi geçiriyorum. Tekrardan bu köşeye gelip bir üçlü grubu ördükten sonra zincirimi çekip arasındaki boşluktan geçiriyorum. Bir zincir daha. Bu köşenin ikinci üçlü grubu. Şimdi diğer köşeye geldim. Bu köşeye geldiğimde de artık diğer kenarla birleşmeye başlayacağım. Bir zincir. Şöyle döndüreyim, daha rahat olacak göstermemde. Şuradaki köşeden batıp
ilmeğimi arasından geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Buradaki köşenin içine yine bir tane üçlü grubumu örüyorum. Tığdan çıktım. Karşısındaki boşluğa battım ve artık son üçlü grubumdayım. Tığdan yine çıktım. Buradaki yeşilin köşesinden batıp ilmeğimi geçirip bir zincir çektim. Daha sonra buradaki ilk ördüğüm trabzanın içine batıp bunu buraya yerleştirmiş oldum. Şimdi sıra buradaki motifte. Sıradaki motifi aldığımda minik sadece bir kere yukarı çıkıp eklemeye başlayacağım. Zira 3 kenarı da birleştireceğim için boşlukta bırakmam gerekiyor diğer kenarları da. Bir zinciri çektim. Hemen şuradan başlıyorum. Yeşilin köşesine battım. Buradaki aradan çıkardım. Bir zincir çektim. Tekrardan buradaki köşeye geldim. Üç tane ikili trabzanımı örüyorum. Çıkıp buradaki boşluğun arasından geçirdim. Tekrardan köşeye geliyorum. 3 tane ikili trabzanı örüyorum grubumu ilkine. Bir zincir. Burada fuşyanın içine batıyorum. Arasından geçirip yine köşedeyim. Sırasıyla denk gelen her yeri karşılıklı birleştiriyorum. Bu köşeye geldim. Bir zincir çektim. Sıra buradaki motifin köşesinde. Zinciri kaçtı. Hemen şuradan çekip alayım. Köşeye geldim yine. Çıktım. İşte bu şekilde diğer 3 tane motifi de aşağı doğru eklemeye devam edeceğim. Bu arada şurada bir detay da belirteyim. Şimdi benim bu yaptığım birleştirme şekliyle adet ve ölçülerle tahminim 36'dan 40 bedene kadar çok rahat uyacaktır diye düşünüyorum. Bir üst bir tık büyük olanlar belki sadece tığ değiştirip yani motifleri biraz büyük düşürerek ölçüyü değiştirebilirler. Ancak daha büyük bedenler mutlaka motif sayılarında oynama yapabilirler. Atıyorum. Biz açtığımızda parçamızda 18 motif varsa işte 20 motif ters oldu. 21 motif, 19 motif kaç ölçüyle bedenlerine, üst bedenlerine uygun olacaksa devam edebilirler. Şu 3 taneyi de birleştirip geliyorum. 90 tane parçayla tamamlamış olduğum bedeni. Şimdi bu bedenin ölçüsünü size vermem gerekirse şöyle hemen ikiye katladığımda 38 santim olarak geliyor. Benim için gayet ideal bir ölçü. Uzunluğunu crop olarak hazırlıyorum. Uzun yaparsanız da çok güzel olur. Benimkinin uzunluğu da 19. Tabii bir tık daha uzayacak. Nasıl giymeyi seviyorsanız ya da ördüğünüz kişi nasıl giymeyi tercih ediyorsa ona göre siz boyutlarını lütfen ayarlayın. Şimdi askıları için şu işlemi yapıyorum. Bu parçayı tam olarak iki tarafı eşit olarak 9'u önde 9'u arkada yan yatırdığımda önüme alıyorum ve iki motif sağda iki motif solda bırakıyorum.
3 motifi de ortada bıraktıktan sonra şuradaki görmüş olduğunuz, şimdi burada sadece fuşya askıyı çalışacağım için bu benim için çok ideal bir ortalama olmadı. Şöyle yapayım. Öyle bir yapmam lazım ki, hatta altı kullanayım. Karşılıklı denk gelmesin. Evet, 2 burada bırakırım. 2 burada. Ortada 3. Şunlar benim askı yerlerim. Tekrar gösteriyorum. 2 motif sağda, 2 motif solda bıraktım. 3 motifi ortaya alıp şuradakileri de askı yeri olarak çalışacağım. İlk askımı hemen ben öreyim, diğerine birlikte yapalım. Askımızın birini size gösterdiğim şekilde karşılıklı taktım. Ben tek renk olarak çalıştım askıyı. Siz nasıl arzu ederseniz keyfinize göre örebilirsiniz. Şimdi aynı noktaya aynı şekilde burada da ekleyeceğim. Beraberce eklemeye başlayalım. Ortada 3 tane motifi bıraktım. Bu motifin köşesine 3 kenarında ördüğüm motifimi ekliyorum. Çünkü bir tek bunu buraya tutturacağım için üçünü de ördüm. Buradan battım. Hemen içinden ilmeğimi alıp geçiriyorum ve bu kenarı bu karşıya birleştiriyorum. Diğerini eklerken de yine aynı bunu buraya eklediğim gibi yine üç kenarını örüp geldim. Bu defa da bu motifimin bu kenarından, köşesinden ilmeğimi alıyorum ve buna ekliyorum. İşte diğer aynı bu iki motifi yaptığım gibi diğer iki motifi de gelip ekleyeceğim. Son motif, 5. motifi de en sona eklerken beraberce örelim. 5. motifi de şimdi birlikte ekleyip askı işini tamamlayacağız. Burada ben diğerlerinde biliyorsunuz son bir kenar kalana kadar örüyordum. Burada yükseldim. Yanındaki köşenin içine bir tane üçlüyü yaptım. Ve hemen bir zincir çekip buradaki askının köşesinden ilmeğimi geçiriyorum. Bu kenarını karşılıklı birleştiriyorum. Bu köşeyi de birleştirip şimdi bu kenarı öreceğim şuraya gelene kadar. Köşenin yani ikinci üçlüsünü örüyorum. Daha sonra da yandaki köşeye gelip bir üçlü örüyorum. Artık bu benim aynı zamanda sonda kenarım olmuş oldu. Bir zincir çektim. Şimdi şöyle döndürüp hemen ortada 3, sağda 2 motif kalacak şekilde denk gelen motifim budur. Onun köşesinden batıp ilmeğimi arasından geçiriyorum. Buraya bir üçlüyü daha örüp tekrar çıkıyorum. Karşısındaki denk gelen boşluk, son üçlü grubum ve askıdaki son dokunuşlar efendim. Bir zincirimi çekip köşesine batıyorum. İlmeğimi arasında geçirip zincirimi çekip burada ilk başladığım trabzana batarak askıyı tamamlamış olduk. Askıları tamamladık. Şimdi etek ucunu bir miktar uzatmak, yani örmek istiyorum. Ya motifle yapmak istemedim. Şunu yakalamak adına düz renkle. Şimdi ilk önce bir fıstık yeşilimle bir sıra geçeceğim. Daha sonra da 2 sıra fuşya ile lastik örmeyi planlıyorum. İlk olarak trabzanların üstüne birer ikili trabzan mantığı ile öreceğim. Ama şuraları, geçişleri birlikte yapalım. Siz de görün istedim. Şimdi ilk olarak şu köşeden başlayayım. Tığımın üstüne ipimi aldım. Buraya geldim. Hemen bir ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra şunu da gizleyeceğim. Daha sonra şuradaki
köşenin içine bir tane ikili trabzan daha örüyorum. Yani köşelerdeki geçişi birer tane ikili trabzanla yapacağım. Daha sonra ise her bir trabzanın üstüne bir ikili trabzan öreceğim. Şöyle göstereyim. Hiçbir farkı yok. Bütün etek boyunca köşelerin boşluklarında birer ikili trabzan, her bir trabzanın üstüne de bir ikili trabzan. O zaman bu mantıkla, bu renkle bu ilk sırayı tamamlayıp geliyorum. Hatta gelmişken şuradaki geçişi de birlikte yapalım. Bir tane bu köşeye, bir tane bu köşeye. Eğer etek ucu biraz daha toplasın isteyen varsa arkadaşlar aranızda şey de yapabilir. Bir küçük tığa geçip onunla da örmeye devam edebilir. Bir sıra yeşille trabzanlarımı geçtikten sonra şimdi artık fuşya ile lastik örgüsüne başlayacağım. 2 sırada lastiğimi örüp bluzumu tamamlamış olacağım. Herhangi bir trabzanın tepesine ilk olarak batıyorum. Şöyle göstereyim. Batıp hemen bir ikili trabzan örüyorum. Daha sonra trabzanların arkasından bir tığım arkasından geçirip örüyorum. Yani bildiğimiz lastik örgüsünü öreceğim. Sıradaki trabzanın da öne alıp örüyorum. Bu lastik örgüsünü bilmeyen arkadaşlarım varsa, daha önceden örmeyen arkadaşlarım varsa YouTube kanalımda yine tığ işi lastik aratarak benimle birlikte örümünü daha iyi anlayabilirsiniz. Burada şöyle bir üstten gösteriyorum. Çoğunuzun ördüğünü varsayarak. Trabzanlarımı bir önden bir arkadan örerek devam ediyorum. Bu sırada böyle bitecek, hiçbir farkı yok şu ana kadar yaptığım teknikten. İkinci sıraya geçtiğimde ise hemen ilk başladığımın tepesine batıp kaydırarak bir trabzanla yükseldim. Artık bu sırada bana trabzanlar kendini gösteriyor. Şimdi önden ördüğümü önden, arkadan ördüğümü arkadan örerek devam edeceğim. Bakın burada hep ön, arka kendini gösteriyor. Sıradaki neyse onunla devam ediyorum. Öndekini önden ördüm. Şimdi sırada arkadaki olduğu için hemen arkadakine batıp, çok özür dilerim, arkadakine batarken ip takılıyor. Hemen arkadakini de ördüm. Sırada önde, arka, önde, arkada. Bu mantıkla da işte lastiğin ikinci sırasını tamamlayacağım. Siz de dilediğiniz kalınlıkta bu lastik sırasını örebilirsiniz. Bir yazlık parçanın daha beraberce sonuna geldik. Totalde böyle 150 gram bile olmayan bir bluz oldu. Hafif, böyle efil efil, serin. Bunu bikininin üstüne, şortun üstüne çok rahatlıkla giyebilirsiniz. Boyunu dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ben hem videoyu daha çabuk bitirebilmek adına kısa çalışıyorum, hem de crop giymeyi seviyorum. Gömlek içinde falan giymeyi planlıyorum açıkçası. Şimdi şöyle de şunu da söylemek istiyorum. Şu lastiği, şu askıları geçmeden evvel şu lastiği üst kısma da uygulayabilirsiniz. Ben bunu tamamladıktan sonra fark ettim. Çok daha güzel olur ama önceden çalışmış olup ikinciyi yapıyor olsaydım kesinlikle lastik geçip üstüne öyle takardım. Bu da buraya bir fikir olarak bırakmak istiyorum. Yani ben fikri bırakıyorum. Geliştirmesi size kalmış diyorum. Şayet beğendinizse. O zaman bir kalp de istiyorum tabii ki sizlerden. Abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Yorum ve beğenileriniz çok önemli. Katıl butonuyla beni destekleyen dostlarıma ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Buraya kadar izleyen herkese de teşekkür ediyorum. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.